Bu derste diyottan sonra elektronik devrelerin ikinci büyük yapı taşına yani transistöre geçiyoruz. Slaytta gördüğünüz başlık aslında 3 ana soruyu temsil ediyor. Transistör hangi malzeme yapısıyla üretilir? Bu yapı elektriksel olarak nasıl çalışır ve devrelerde bize ne sağlar? İlk bölümde bipolar eklemli transistörleri yani BJT ailesini ele alacağız. Burada akım kontrolü, base emitter ve base kolektör eklemleri, aktif bölge, kesim ve doyum kavramlarını konuşacağız. İkinci bölümde alan etkili transistörlere geçeceğiz. JFET ve MOSFET yapılarında akımın kapı gerilimiyle nasıl kontrol edildiğini göreceğiz. Son bölümde ise bu elemanları seçerken kılıf, soğutma, veri sayfası, test ve uygulama açısından nelere bakmamız gerektiğini özetleyeceğiz. Bugünkü hedef yalnızca isimleri ezberlemek değil, bir transistöre baktığınızda onun bir anahtar mı, yükselteç mi, yoksa entegre devre hücresi mi olarak kullanılabileceğini sezebilmektir. Şimdi önce dersin öğrenme hedeflerini netleştirelim. Bu slide dersin yol haritasını gösteriyor. İlk hedefimiz transistör ailesini tanımak. BJT, JFET ve MOSFET aynı genel amaçlara hizmet edebilir fakat kontrol mekanizmaları farklıdır. İkinci hedef, bu farkın malzeme yapısından nasıl doğduğunu anlamaktır. BJT'de iki tane peyen eklemi ve hem elektron hem oyuk hareketi vardır. FET'lerde ise akım çoğunlukla tek tip taşıyıcı akışı ve elektrik alanın kanal üzerindeki etkisiyle kontrol edilir. Üçüncü hedef, çalışma bölgelerini yorumlamaktır. Bir transistörün kesimde, aktif bölgede veya doyumda olması devrede bambaşka işlevler üretir. Dördüncü hedef uygulamadır. Anahtarlama, yükseltme, empedans uygunlaştırma ve entegre devrelerde kullanım. Son hedef ise pratik seçimdir. Çünkü gerçek devrede yalnızca teorik sembol değil, kılıf tipi, güç kaybı, soğutma ve veri sayfası parametreleri de önemlidir. Bu akışla önce genel resmi kuracağız, sonra BJT yapısına ineceğiz. Şimdi transistör ailesinin neden elektronik tarihinde bu kadar kritik olduğunu görelim. Transistörün önemini anlamak için kısa bir tarihsel çerçeve kurmamız yeterli. Elektronik ilk dönemlerinde elektron lambaları yani vakum tüpleri üzerine kuruluydu. Bu elemanlar çalışıyordu ama büyük, kırılgan, ısı üreten ve yüksek güç tüketen yapılardı. Sol taraftaki görüntü erken dönem nokta temaslı transistör fikrini temsil ediyor. Ortadaki fotoğraf ise katı hal elektroniğine geçişin tarihsel atmosferini hatırlatıyor. Sağda ise bugün çok sıradan gördüğümüz farklı transistör kılıfları var. Asıl devrim şurada. Transistör yalnızca lambanın yerine geçen küçük bir parça değildir. Aynı zamanda seri üretilebilir bir yarı iletken yapıdır. Bu, tek bir devreden entegre devrelere, mikro işlemcilere ve güç elektroniğine kadar bütün elektronik mimarinin temelini değiştirdi. Bunu ders boyunca iki işlev üzerinden takip edeceğiz. Birincisi sinyal yükseltme, ikincisi elektronik anahtarlama. Bu iki işlevi anlamak için önce transistör ailesinin sınıflandırmasına bakalım. Transistör ailesini ilk bakışta karmaşık görmemizin nedeni aynı kelimenin altında birçok alt tür bulunmasıdır. Bu slate'ın sol tarafında BJT ailesini görüyoruz. Bipolar eklemli transistörler, NPN ve PNP olmak üzere iki temel yapıda karşımıza çıkar. Bipolar sözcüğü burada önemlidir. Çünkü akımın oluşumunda hem elektronlar hem de oyuklar rol alır. Sağ tarafta ise alan, etkili transistörler var. FET ailesinde temel fikir, bir kanal içindeki akımı kapı gerilimiyle yani elektrik alanla kontrol etmektir. JFET'te kapı PN eklemi üzerinden, MOSFET'te ise yalıtılmış kapı oksit tabakası üzerinden etki eder. MOSFET içinde de iki ana çalışma mantığı vardır. Depletion yani azaltıcı tip ve enhancement yani çoğaltıcı tip. Devre uygulamasında iki ailede yükselteç ve anahtar olabilir. Fakat BJT daha çok akım kontrollü, FET ise gerilim kontrollü gibi düşünülür. Bu ayrımı aklımızda tutarak önce BJT yapısına geçelim. BJT'nin fiziksel yapısına baktığımızda 3 bölge görüyoruz. Emitter, base ve kolektör. Türkçe kaynaklarda bunlar genellikle emitter, base ve kolektör olarak geçer. Solda NPN, sağda PNP yapı gösteriliyor. NPN transistörde iki N tipi bölge arasında ince bir P tipi bölge vardır. PNP transistörde ise bunun tam tersi geçerlidir. Burada en kritik ayrıntı base bölgesidir. Base, emitter ve kolektöre göre daha dar ve daha az katkılıdır. Bu özellik transistörün çalışmasını mümkün kılar. Eğer base kalın olsaydı, emitterden gelen taşıyıcıların büyük kısmı base içinde birleşir ve kolektöre ulaşamazdı. Eğer base çok yoğun katkılı olsaydı, base akımı büyür ve kontrol yeteneği zayıflardı. Bu nedenle BJT'yi iki diyotun basitçe yan yana bağlanmış hali gibi düşünmek test açısından yararlı olabilir ama çalışma açısından eksiktir.
Transistörü transistör yapan şey, bu iki eklemin ortak ince base bölgesi üzerinden birbirine bağlanmasıdır. Şimdi bu yapının hangi kutuplama koşullarında çalıştığını görelim. BJT'nin yükselteç olarak çalışması için iki eklemin aynı anda farklı biçimde kutuplanması gerekir. Slide'ın sol tarafında bunu iki bölge olarak ayırdık. Base emitter eklemi ileri yönde kutuplanır. Bu, diyottaki ileri kutuplamaya benzer. Bariyer azalır ve emitterden base bölgesine taşıyıcı enjeksiyonu başlar. Base, kolektör eklemi ise ters yönde kutuplanır. Bu ters kutuplama, kolektör tarafında bir elektrik alan oluşturur ve base bölgesinden gelen taşıyıcıların kolektöre çekilmesini sağlar. Sağdaki semboller ise NPN ve PNP transistörlerin devre çiziminde nasıl gösterildiğini hatırlatıyor. Semboldeki ok emitter üzerindedir ve akım yönü hakkında bilgi verir. Aktif bölgede çalışma yükselteç tasarımının temelidir. Kesim ve doyum ise daha çok anahtarlama uygulamalarında kullanılır. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Base akımı küçükse kolektör akımı nasıl büyük olabilir? Cevap taşıyıcı akışı ve base bölgesinin inceliğinde saklıdır. Şimdi bu akım ilişkisine bakalım. Bu slide BJT'nin kalbini gösteriyor. NPN transistör üzerinden düşünelim. Emitterden base bölgesine çok sayıda elektron enjekte edilir. Base çok ince ve az katkılı olduğu için bu elektronların yalnızca küçük bir kısmı base'de oyuklarla birleşir ve base akımını oluşturur. Elektronların büyük kısmı base kolektör ekleminin ters kutuplu elektrik alanı tarafından kolektöre çekilir. Bu nedenle kolektör akımı base akımına göre çok daha büyüktür. Slide'daki temel akım ilişkisini sesli okuyalım. I alt E eşittir I alt C artı E alt B. Yani emitter akımı, kolektör akımı ile base akımının toplamıdır. Bu denklem basit görünür ama transistör analizinde çok önemlidir. Çünkü üç uçlu elemanda akımların birbirinden bağımsız olmadığını söyler. Klasik aktif bölgede ayrıca I alt T yaklaşık beta çarpı alt sayı alt B şeklinde ifade edilir. Burada beta akım kazancıdır. Önemli olan şu, küçük bir base kontrolü, kolektör emitter yolunda çok daha büyük bir akım değişimine neden olabilir. Bu fikir bizi doğrudan çalışma bölgelerine götürür. Bu akım ilişkilerini verirken formülü ezber gibi bırakmamak gerekir. A alt E eşittir A alt C artı A alt B ifadesi üç uçlu elemanda akım sürekliliğini temsil eder. Beta ise tasarımda cazip bir sayıdır ama güvenilirlik açısından tehlikeli biçimde değişkendir. Farklı sıcaklıklarda, farklı kolektör akımlarında ve farklı üretim örneklerinde beta aynı kalmaz. Bu yüzden profesyonel devrelerde çalışma noktası yalnızca beta varsayımına emanet edilmez. Geri besleme, direnç seçimi ve doyuma sürme gibi tasarım teknikleri kullanılır. BJT'nin 3 temel çalışma bölgesi vardır. Kesim, aktif bölge ve doyum. Kesim bölgesinde base emitter eklemi etkin biçimde iletimde değildir. Bu yüzden kolektör akımı yaklaşık sıfır kabul edilir. Devre açısından transistör açık anahtar gibi davranır. Aktif bölgede base emitter eklemi ileri, base kolektör eklemi ters kutupludur. Bu bölge yükselteç bölgesidir. Küçük giriş değişimleri kolektör akımında kontrollü değişim üretir. Doyum bölgesinde ise base akımı yeterince büyüktür ve transistör kolektör emitter yolunu mümkün olduğunca iletken hale getirir. Devre açısından kapalı anahtar gibi düşünülür fakat ideal anahtar değildir. Üzerinde küçük bir gerilim düşümü ve güç kaybı oluşur. Burada önemli bir tasarım dersi var. Aynı fiziksel eleman doğru kutuplama seçimiyle iki farklı rol üstlenebilir. Analog yükselteçlerde aktif bölgeyi korumaya çalışırız. Dijital veya güç anahtarlamada kesim ve doyum arasında gidip gelmesini isteriz. Şimdi bu anahtarlama fikrini devre düzeyinde görelim. Burada BJT'yi anahtar olarak görüyoruz. Sol tarafta kesim durumu var. Base girişinde yeterli sürme yoksa base akımı sıfıra yakın olur. Bu durumda kolektör emitter yolu açık devre gibi davranır ve yükten akım geçmez. Sağ tarafta doyum durumu var. Base emitter eklemi ileri kutuplandığında ve base akımı yeterince büyük olduğunda transistör doyuma girer. Kolektör emitter yolu düşük dirençli hale gelir ve yük akımı akar. Bu davranış LED sürme, röle sürme, küçük motor sürme ve basit dijital anahtarlama devrelerinde çok kullanılır. Fakat iki noktayı unutmamak gerekir. Birincisi, base direnci gereklidir. Çünkü base emitter, eklemi diyot gibi davrandığından akım sınırlanmazsa zarar görebilir. İkincisi, doyumdaki transistör ideal kısa devre değildir. Kolektör emitter arasında V alt CE parantez SAT diye okuduğumuz küçük bir doyum gerilimi kalır ve bu güç kaybı oluşturur. Anahtarlama davranışını anladık. Şimdi aynı elemanın yükselteç olarak nasıl düşünüldüğüne bakalım. BJT'nin yükselteç olarak çalışmasını anlamak için Q noktası fikrine odaklanalım.
Q noktası, yani çalışma noktası, giriş sinyali yokken devrede oluşan DC akım ve gerilim değerleridir. Eğer bu nokta doğru seçilmezse, giriş sinyali transistörü kesime veya doyuma sürükler ve çıkış sinyali kırpılır. Slide'daki akışta önce giriş var, base tarafındaki küçük bir akım veya base emitter gerilimindeki küçük bir değişim. Ortada DC kutuplama var. Bu kutuplama transistörü aktif bölgede tutar. Sağda ise çıkış var. Kolektör akımındaki değişim, kolektör direnci üzerinde daha büyük bir gerilim değişimine dönüşür. Buradaki kısa ilişki I alt Z, yaklaşık beta çarpı I alt B şeklinde okunur. Bu ifade, aktif bölgede kolektör akımının base akımıyla orantılı olduğunu anlatır. Fakat gerçek tasarımda beta değeri değişebilir. Sıcaklık, üretim toleransı ve çalışma noktası etkilidir. Bu yüzden iyi yükselteç tasarımı yalnızca beta değerine güvenmez, kutuplama kararlılığına da dikkat eder. Şimdi teoriden pratik tarafa geçip kılıf ve ısıl etkileri konuşalım. Pratikte, transistör seçimi yalnızca devre sembolünü seçmek değildir. Kılıf tipi, pin dizilimi, güç sınırı ve soğutma yöntemi en az çalışma ilkesi kadar önemlidir. Slide'da küçük sinyal kılıfları, güç transistör kılıfları ve soğutucu örnekleri görüyorsunuz. Küçük sinyal transistörleri düşük akım ve düşük güç seviyeleri için yeterliyken, güç transistörleri daha yüksek akım ve gerilimleri taşıyacak şekilde tasarlanır. Ancak yüksek akım demek ısı demektir. Transistörde harcanan güç, kabaca üzerindeki gerilim düşümü ile üzerinden geçen akımın çarpımı olarak düşünülebilir. Bu güç ısıya dönüşür ve eklem sıcaklığı izin verilen değeri aşarsa eleman zarar görür. Bu nedenle soğutucu, metal gövde, termal direnç ve montaj biçimi önem kazanır. Ayrıca kılıf aynı zamanda terminal sıralamasını belirler. Aynı dış görünüme sahip iki transistörün bacak dizilimi farklı olabilir. Bu yüzden veri sayfası okumak ve fiziksel terminal tanımını kontrol etmek kritik bir alışkanlıktır. Bir sonraki slaytta sağlamlık testinin temel mantığına geçelim. Transistör testinde kullanılan pratik benzetme, BJT'yi sırt sırta bağlı iki diyot gibi düşünmektir. Bu benzetme, özellikle multimetrenin diyot test kademesinde işe yarar. Sağlam bir silikon PN eklemi, ileri yönde yaklaşık 0,7 volt civarında bir okuma verir. Ters yönde ise açık devreye yakın davranır. Ampeana transistörde ve PNP transistörde beklenen polarite ters yöndedir. Bu test bize 3 şey hakkında fikir verir. Transistör kısa devre olmuş mu, eklemlerden biri açık devre mi olmuş ve kabaca transistör NPN mi, PNP mi? Fakat slayttaki uyarı çok önemli. Bu iki diyot modeli yalnızca statik test için yardımcıdır. Gerçekten iki ayrı diyotu böyle bağlarsanız çalışan bir transistör elde etmezsiniz. Çünkü BJT'de iki eklem ortak, ince bir base bölgesi üzerinden etkileşir. Dinamik test ise devre çalışırken yapılır. Burada terminal gerilimleri ve kutuplama koşulları ölçülür. BJT tarafını bu temel seviyede toparladık. Şimdi alan etkili transistörlere geçelim. Şimdi BJT'den FET ailesine geçiyoruz. Bu geçişte en temel fark kontrol büyüklüğüdür. BJT'de çıkış akımı büyük ölçüde base akımıyla kontrol edilir. Bu yüzden BJT'yi akım kontrollü eleman olarak düşünürüz. FET'te ise giriş terminali gate, yani kapıdır ve kanal akımı kapı geriliminin oluşturduğu elektrik alanla kontrol edilir. Bu nedenle FET'ler gerilim kontrollü elemanlar gibi ele alınır. Sol taraftaki tabloda bu ayrımı birkaç açıdan görüyoruz. Giriş direnci FET tarafında çok yüksektir. Çünkü özellikle MOSFET'te kapı yalıtılmıştır ve DC giriş akımı çok küçüktür. Bu, ölçüm devreleri, sensör arayüzleri ve entegre devreler için büyük avantajdır. BJT'ler ise çoğu zaman yüksek kazançlı basit analog yükselteçlerde güçlüdür. FET'lerin bir başka önemli avantajı, entegre devre üretimine ve hızlı anahtarlamaya çok uygun olmalarıdır. Sağ tarafta FET ailesinin ayrımını tekrar görüyoruz. CFET, Depletion, MOSFET ve Enhancement MOSFET. Önce CFET yapısıyla başlayalım. CFET'i anlamak için kanalı ve kapıyı ayrı düşünelim. N kanallı CFET örneğinde kaynak ve akıtıcı uçları N tipi kanalın iki ucuna bağlıdır. Gate, yani kapı, P tipi bölgeler üzerinden kanala etki eder. Kapı kanal PN eklemi genellikle ters yönde kutuplanır. Bu ters kutuplama fakirleşmiş bölgeyi genişletir. Fakirleşmiş bölge genişledikçe kanalın etkin kesiti daralır ve akım azalır. Sağ taraftaki vana benzetmesi bu yüzden kullanışlıdır. Kaynaktan akıtıcıya doğru bir taşıyıcı akışı vardır. Kapı ise fiziksel olarak akım yoluna seri bağlı bir anahtar gibi değil, kanalın genişliğini ayarlayan bir vana gibi davranır. BJT'de base akımı doğrudan önem taşıyordu. CFET'te ise gate akımının çok küçük olması beklenir. Çünkü gate eklemi ters kutupludur.
Bu yüksek giriş direnci JFET'in en önemli özelliklerinden biridir. Ama kapı gerilimi değiştiğinde kanalın direnci değişir. Şimdi bu daralmanın akım gerilim karakteristiğinde nasıl göründüğüne bakalım. Bu grafik JFET'in çalışma karakteristiğini çok güzel özetliyor. Yatay eksende V alt D S, yani drain source gerilimi var. Düşey eksende I alt D, yani drain akımı var. V alt G S 0 volt iken V alt D S küçük değerlerde artırıldığında kanal direnç gibi davranır. Bu bölgeye ohmik bölge veya triyot bölge denir. V altı DS arttıkça kanalın drain tarafında fakirleşmiş bölge genişler ve bir noktada pinch off, yani kısılma oluşur. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur: pinch off akımın sıfıra düşmesi değildir. Tam tersine belirli bir V alt GS için akımın yaklaşık doyuma ulaşmasıdır. V alt GS'i daha negatif yapıldığında kanal başlangıçtan itibaren daha dar olur. Bu yüzden doyum akımı azalır. En sonunda V alt G S parantez off değeriyle gösterilen kesim geriliminde A alt D yaklaşık sıfıra iner. Bu grafik FET'in neden gerilim kontrollü direnç ve akım kaynağı gibi kullanılabildiğini anlamamızı sağlar. Şimdi giriş çıkış ilişkisini transfer eğrisi üzerinden daha kompakt ifade edelim. JFET'in transfer eğrisi giriş gerilimi V alt GS ile çıkış akımı I alt D arasındaki ilişkiyi verir. Slide'daki formül Shockley-JFET ilişkisi olarak okunabilir. I alt D eşittir I alt D S çarpı parantez içinde bir eksi V alt GS bölü V alt P parantez kapanıyor kare. Burada I alt DSS V alt GS 0 iken elde edilen doyum akımıdır. V alt P ise kısılma gerilimi veya pinch off gerilimidir. Formül kare içerdiği için ilişki doğrusal değildir. V alt GS biraz daha negatif olduğunda akım hızla düşebilir. Sağ tarafta 3 temel kutuplama fikrini görüyoruz. Gerilim bölücü kutuplamada gate gerilimi dirençlerle belirlenir. Kaynak kutuplamada ek bir kaynak kullanılabilir. Kendiliğinden kutuplamada ise source direnci üzerinden düşen gerilim, gate source gerilimini doğal olarak ters yönde ayarlar ve bir tür negatif geri besleme sağlar. Tasarım akışı basittir. İstenen I, alt, D, Q seçilir. Buna karşılık gelen V, alt, G, S, Q bulunur. Sonra V, alt, D, S, Q çalışma bölgesi açısından kontrol edilir. Bu noktadan sonra MOSFET'e geçebiliriz. MOSFET'in en önemli yapısal farkı yalıtılmış kapıdır. JFET'te de gate kanal PN eklemi ters kutupluydu. MOSFET'te ise gate ile yarı iletken arasında silikon dioksit, yani CO, 2 olarak okuduğumuz çok ince bir yalıtkan tabaka bulunur. Bu nedenle GT-DC açısından neredeyse akım çekmez. Sol tarafta kaynaktan alınan kesit görüntüsü no channel, yani kanal yok durumunu gösteriyor. Ortadaki sade çizimde V alt G 0 iken source ve drain bölgeleri arasında iletken kanal bulunmadığını görüyoruz. Sağdaki çizimde ise gate gerilimi yeterli eşiği aşınca yüzeyde terslenme, yani inversion oluşur ve N tipi bir kanal meydana gelir. Bu eşik gerilimine V alt T denir. V alt GU S ve alt T'den küçükse MOSFET kesimdedir ve alt GU S yeterince büyükse kanal oluşur ve drain akımı akabilir. Yalıtılmış gate yapısı MOSFET'i entegre devrelerin temel anahtarı haline getirir. Şimdi depletion ve enhancement kavramlarını ayıralım. MOSFET ailesinde iki temel davranışla karşılaşırız. Depletion, yani azaltıcı tip, ve enhancement, yani çoğaltıcı tip. Azaltıcı tip MOSFET'te kanal 0 gate source geriliminde zaten vardır. Bu nedenle V 6G S 0 olduğunda I alt D 0 değildir. Kanal iletkendir. Gate gerilimini uygun yönde uyguladığımızda bu kanalı daraltabilir, yani akımı azaltabiliriz. Bazı bölgelerde pozitif gate gerilimi kanalı daha da güçlendirir ve akımı artırır. Çoğaltıcı tip MOSFET'te ise kanal başlangıçta yoktur. V alt GS eşiği aşmadan source ile drain arasında güçlü bir iletim yolu oluşmaz. Bu eşik V alt T olarak gösterilir. V alt GS V alt T'den büyük olduğunda yüzeyde terslenme kanalı oluşur ve drain akımı artmaya başlar. Modern sayısal elektronik ve güç anahtarlamada en sık karşılaştığımız elemanlar çoğaltıcı tip MOSFET'lerdir. Bu ayrımı kanal var mı, yok mu sorusuyla akılda tutabiliriz. Şimdi Enhancement MOSFET'in akım denklemlerine bakalım. Bu slaytta çoğaltıcı tip MOSFET için en temel iki ilişkiyi görüyoruz. Birinci ifade drain akımını verir. I alt D eşittir K alt N çarpı V alt G S eksi V alt T parantez kapanıyor kare.
Bu formül ideal doyum bölgesi için kullanılan basitleştirilmiş modeldir. Burada V alt G S-gate source gerilimidir ve alt T eşik gerilimidir. K alt N ise elemanın geometrisine, taşıyıcı hareketliliğine ve oksit kapasitansına bağlı bir katsayıdır. Bu ilişki bize şunu söyler. Gate gerilimi eşiğin üzerine çıktığında akım karesel olarak artar. İkinci ifade doyum sınırını gösterir. V alt D S parantez sat eşittir V alt G S eksi V alt T. Yani gate gerilimi ne kadar fazla ise drain source geriliminin doyum sınırı da o kadar büyür. Grafikte solda transfer davranışını, sağda ise farklı V alt GS değerleri için çıkış karakteristiklerini görüyoruz. Bu matematik PGT'ye göre farklı bir sezgi verir. Goat akımı yerine gate gerilimiyle kanalın yoğunluğunu ayarlıyoruz. Şimdi bu yapının güç ve entegre devrelerdeki özel uygulamalarına geçelim. MOSFET'in modern elektronikteki ağırlığını iki örnekle düşünebiliriz. Güç, MOSFET'leri ve CMOS devreleri. Güç, MOSFET'lerin de akım yolu ve hücre geometrisi daha yüksek akımı daha düşük kayıpla taşıyacak biçimde tasarlanır. VMOS gibi dikey yapılarda yarı iletken yüzeyi daha etkin kullanılır ve akım kapasitesi artırılır. Bu tür elemanlar anahtarlamalı güç kaynakları, motor sürücüler ve güç dönüştürücülerde çok önemlidir. CMOS tarafında ise P kanal ve E kanal MOSFET'ler aynı yapı üzerinde tamamlayıcı biçimde kullanılır. Buradaki avantaj statik durumda akımın çok düşük olmasıdır. Yani kapı değişmediğinde güç tüketimi çok azalır. Slide'daki kesit, aynı alt tabaka üzerinde P kanallı ve N kanallı MOSFET'lerin birlikte nasıl yer aldığını gösteriyor. Bu yapı, mikro işlemci, bellek ve sayısal entegre devrelerin temelidir. Özetle MOSFET, yalnızca ayrı bir devre elemanı değil, modern entegre devre üretiminin mimari temelidir. Şimdi BCT ve FET tarafını uygulama seçimi açısından karşılaştıralım. Transistör seçerken önce hangi aileyi sevdiğimize değil, uygulamanın ne istediğine bakarız. Eğer basit ve düşük maliyetli bir anahtar gerekiyorsa, BJT hala çok kullanışlıdır. Fakat giriş sürme akımı ister ve doyumda kayıp oluşur. Eğer yüksek giriş empedansı gerekiyorsa, JFET veya MOSFET daha avantajlıdır. Sensör arayüzleri ve ölçüm devrelerinde girişin ölçülen kaynağı yüklenmemesi önemlidir. Burada FET ailesi güçlüdür. Sayısal mantık ve yüksek yoğunluklu entegre devrelerde CMOS hakimdir. Çünkü statik güç tüketimi düşüktür ve üretim ölçeklenebilirliği yüksektir. Güç anahtarlamada ise MOSFET'in gate ile kontrol edilebilmesi ve hızlı anahtarlama davranışı büyük avantajdır. Ama bu her zaman MOSFET seçilir anlamına gelmez. Gerilim seviyesi, akım, anahtarlama frekansı, ısı, maliyet ve sürücü devresi birlikte değerlendirilmelidir. Sağdaki akış bu yüzden 4 adım öneriyor. İşlev, sınırlar, sürme biçimi ve kılıf. Şimdi bu seçimin veri sayfasında hangi parametrelerle doğrulandığını konuşalım. Veri sayfası okuma alışkanlığı, transistör kullanmanın pratik tarafında vazgeçilmezdir. Bir parça numarası gördüğümüzde elemanın BJT mi, JFET mi, MOSFET mi olduğunu anlayabiliriz. Ama devrede güvenle kullanmak için bundan fazlası gerekir. İlk bakacağımız bölüm genellikle Absolute Maximum Ratings, yani mutlak maksimum değerlerdir. Bu değerler tasarım hedefi değil, aşılmaması gereken sınırdır. İkinci bölüm elektriksel karakteristiklerdir. BJT için akım kazancı, V alt C, E sınırları, sızıntı akımları. MOSFET için V alt DS, I alt D, V alt GS threshold, R alt DS 10 gibi parametreler burada bulunur. Üçüncü önemli alan termal bilgidir. Güç harcaması, termal direnç ve maksimum eklem sıcaklığı. Son olarak P-Node mutlaka kontrol edilmelidir. Aynı kılıfta farklı üreticiler veya farklı seri elemanlar farklı bacak sıralamasına sahip olabilir. Yanlış pin bağlantısı doğru seçilmiş bir transistörü bile anında bozabilir. Bu pratik çerçeveyi kurduktan sonra kısa bir uygulama haritası yapalım. Bu slaytta transistörleri uygulama haritası üzerinden toparlıyoruz. Eğer giriş kaynağını yüklemek istemiyorsak, örneğin yüksek empedanslı bir sensör ölçüyorsak, FET ailesi avantaj sağlar. Eğer küçük bir analog sinyali büyütmek istiyorsak, BJT veya FET aktif bölgede kutuplanarak yükselteç olarak kullanılabilir. Eğer bir yükü açıp kapatmak istiyorsak, BJT kesim ve doyum arasında, MOSFET ise kesim ve düşük dirençli iletim arasında çalıştırılır. Eğer sayısal mantık hücresi tasarlıyorsak, CMOS yaklaşımı öne çıkar. P kanal ve N kanal MOSFET'lerin tamamlayıcı kullanımı statik güç tüketimini azaltır.
Güç katlarında ise seçim daha da pratikleşir. Akım, gerilim, anahtarlama hızı, paket, soğutma ve güvenli çalışma alanı birlikte ele alınır. Görselde farklı güç bağlantı biçimleri ve kılıf seçenekleri görülüyor. Bu çeşitlilik tek bir transistör tipinin her işe uymadığını hatırlatır. Artık ana fikri özetleyebiliriz. Transistörü anlamak, malzeme yapısı ile devre işlevi arasında köprü kurmaktır. Dersi kapatırken 6 ana çıkarımı vurgulayalım. Birincisi, yapı davranışı belirler. BCT'de emiter, base ve kolektörün katkılama ve geometrisi. FTT ise gate, kanal, oksit ve alt tabaka düzeni çalışma biçimini belirler. İkincisi, kutuplama işlevi seçer. Aktif bölge yükselteç davranışı üretir. Kesim ve doyum anahtarlama davranışı üretir. Üçüncüsü, BJT ve FET arasındaki kontrol farkını unutmamalıyız. BJT pratikte base akımıyla, FET ise gate gerilimi ve elektrik alanla kontrol edilir. Dördüncüsü, MOSFET özellikle yalıtılmış gate ve CMOS yaklaşımı sayesinde modern entegre devrelerin temelini oluşturur. Beşincisi, gerçek tasarımda veri sayfası, kılıf, pinout ve ısıl sınırlar teorik model kadar önemlidir. Altıncısı, test yaparken basit modeller kullanırız ama modelin sınırını biliriz. BJT'yi iki diyot gibi düşünmek statik, testte işe yarar fakat transistörün yükseltme davranışını açıklamaz. Bir sonraki derste bu temel transistör bilgisi daha özel devre uygulamalarına ve elektronik malzemelerin entegre yapılarına bağlanabilir. Katılımınız için teşekkürler. Sonraki derste görüşmek üzere.